Nasılsınız, iyi misiniz sevgili dostlar? Canlı yayına başladık. Sizlerin katılmanızı bekliyorum. Sizlere YouTube bildirim yolladı ve dönüş yapmanızı, yayına gelmenizi bekliyorum arkadaşlar. Magazin dünyasında yaşanan en son gelişmeleri, en son haberleri konuşmak üzere siz arkadaşları yayına bekliyorum. Katılmanızı arzu ediyorum. Gelmenizi bekliyorum. YouTube'un bu mesajları yollamasından sonra evet. Dilek Şenyurt nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim Dilek. Müjgan merhaba. Simon Enut merhaba. Jasmine, Selvin içi sağlam nasılsın? Nur Hayat merhaba arkadaşlar. Magazin dünyasında yaşanan en son gelişmeler, ilginç haberler, sizlerin sorularınız, sizlerin yorumlarınız. Emiguler Andorra'dan, hola Andorra, Deste Andorra, hola. Gülseren, merhaba Gülseren, iyi yayınlar. Melahat arkadaşıma da iyi yayınlar diyorum. Evet, Onur Akay'ın Afra Saraçoğlu'nun o kahkahasıyla ilgili, havalimanındaki kahkahasıyla ilgili bir açıklaması var. O kahkahanın ne manaya geldiğini Onur Akay söyledi. Onu aktaracağım. Onur Akay maalesef yok arkadaşlar. İzmir'de kaldı bugün Onur Akay katılamıyor. Dışarılarda bir restoranda aile yakınlarıyla birlikte İzmir Çeşme'de programı değiştiği için aradı ve özür diledi. Katılamayacağını söyledi sevgili Onur Akay. O nedenle sizlere çok selamı var. Ama ilginç bir ayrıntıdan bahsetti Onur Akay. Onu Afra Saraçoğlu ile ilgili ilginç ve uzun bir ayrıntıdan söz ediyor Onur Akay. Onu aktaracağım. İspanya'dan merhaba Zora Damar, İspanya'ya selamlar. Bak Sıla diyor ki arkadaşlar bildirim gelmedi diyor. Diğer arkadaşlarıma geldi mi bildirim acaba? Bazen böyle yaptığı oluyor. Osman Ulusan iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar Osman. İyi akşamlar hepinize arkadaşlar. Peki başlayalım o zaman. Ozan Akbaba. Ozan Akbaba Uzakşehir dizisinde Cihan Alabora karakterini canlandıran Ozan Akbaba'nın bölüm başına aldığı ücret 1.600.000 lira olarak güncellendi. 1.600.000 lira olarak güncellendi ve sosyal medyada bu yayılınca bazı insanlar ya dedi bu ne kadar çok para, ne kadar çok para. Bölüm başı 1.600.000 lira bu ayda 6.400.000 lira yapar öyle değil mi? 6.400.000 lira aylık geliri var. Fakat arkadaşlar Uzakşehir isimli çok seyredilen ve hem yapımcısına hem kanalına 10 milyonlar kazandıran bir dizinin en önemli iki oyuncusundan biri. Cihan Alabora karakterini canlandırıyor. Dolayısıyla her sektörün kazancını konuşurken kendi dinamiklerine göre değerlendirmek lazım. O sektörde 1.600.000 lira bir başrol oyuncusu için, çok kazandıran bir başrol oyuncusu için, çok sevilen, çok reytingi olan bir başrol oyuncusu için normal bir para. Hatta bazılarına göre de az. Bazı meslektaşlarına göre kazancı daha az. Şimdi Uzakşehir'in reytingi Türkiye'deki diziler içinde, Türk televizyonlarındaki diziler içinde en çok olan 2-3 diziden biri. Değil mi? İşte Uzakşehir var, Taşacak Bu Deniz var. Başka Yeraltı var işte. Abi dizisi var. Afra Saraçoğlu'nun oynadığı. Dolayısıyla başrol oyuncusuna da ücret verirken ona göre biraz diğer dizilerden daha farklı bakılıyor bu dizilerde. Şimdi
Hangi oyuncu ne kadar, hangi başrol oyuncusu diğer dizilerde erkek oyuncular ne kadar ücret alıyor mesela bölüm başına? Şöyle bir bakalım. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Ozan Akbaba bu Uzakşehir dizisi başladığı zaman aldığı ücret 450 bin liraydı bölüm başına. 450 bin liraydı. Ozan Akbaba iyi bir oyuncuydu ama daha parlamamıştı. İyi bir oyuncu, iyi bir başrol altı oyuncusu olarak görülüyordu. Dolayısıyla aldığı ücret de çok astronomik değildi. Enflasyon da biraz o zaman daha düşüktü. Ücretler daha düşük oluyordu. Şimdi o 450 bin lira 1 milyon 600 bin lira çizgisine geldi. Peki diğer başrol oyuncuları erkekler ne alıyorlar? Ona bakalım. Mesela Kenan İmirzalıoğlu 4,5 milyon lira alıyor Abi dizisinden. 4,5 milyon lira çok çok iyi bir rakam Türkiye şartlarında. Barış Arduç 3,5 milyon lira en son ücreti. Çağatay Ulusoy 3,250 3 milyon 250 bin lira. Kıvanç Tatlıtuğ şu anda 4,5 milyon lira başrol oyuncusu olarak ücreti. Yeni oynayacağı dizide dijital kanalda 4,5 milyon lira alacağı söyleniyor. Aras Bulut İynemli'nin 2,5 milyon lira. Murat Yıldırım'ın 2 milyon lira. Halit Ergenç'in 2 milyon lira. Tolga Sarıtaş 1,5 milyon lira. Yani Ozan Akbaba yine en düşük oluyor aşağı yukarı 1 milyon 600 bandında. 1 milyon 600 bin lira bandında. Partneri Sinem Ünsal'ın kazancı da 1 milyon lira. Partneri Sinem Ünsal'ın. Yani Sinem Ünsal'ın kazancı düşük. Erkek başrol oyuncusuna göre düşük. Arjantin'den gelen herkese merhaba diyor Patricia. Hola Patricia. Hola desde Arjantina. Hola Melahat burada. Afram'dan güzel haber bekliyoruz diyor. Evet ve biliyorsunuz Ozan Akbaba bir konut finansmanı markasının da reklam yüzü oldu arkadaşlar. O reklamdan da 30 milyon lira aldı. Yani Uzakşehir dizisiyle parladı. Bütün Türkiye'nin tanıdığı, herkesin beğendiği bir oyuncu haline geldi. Ve bu dizi sayesinde bir reklam filminden 30 milyon lira ücret aldı. Yani getirisi çok fazla, şöhretin getirisi, maddi getirisi gördüğünüz gibi çok fazla. Eğer sen beğenilen bir dizide iyi bir oyuncuysan, başrol oyuncusuysan iyi de para kazanıyorsun. Öyle değil mi arkadaşlar? Afra Saraçoğlu'nu çok seviyoruz. Mert Ramazan Demir'i çok seviyoruz. Antileri hiç sevmiyoruz. Benim moderatörlerimden kimse yok mu bugün? Elif Nur Çetin iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. Aleykümselam. Sayak Pınar sen de değerlisin. Çok teşekkür ederim. Peki. Dilek Şark bir daha dünyaya gelirsek oyuncu olacağız diyor. Mert Ramazan ücretinin çok yüksek olduğu söyleniyor diyor. Mert Ramazan Demir'in ücretinin 3,5 milyon lira olduğunu duymuştum ama ona bir daha bakmak lazım arkadaşlar. Ona bir daha bakmak lazım. Sıla Deveci acayip sinirlendim. Afra'ya çok kötü yorumlar yazmışlardı diyor. Sinirlenme. Afra Saraçoğlu bir elmas gibi parlıyor. Afra Saraçoğlu'na kötü yorumlar yazan kendisine yazsın. Kendi yanlışlarına, kendi hatalarına yazsın. Afra Saraçoğlu'na kötü yorum yazıp da ne olacak? Patricia Caner'i soruyor. Caner yok mu diyor. Caner yok galiba değil mi arkadaşlar? Moderatörlerden kimse yok mu? 3 tane moderatörümüz var. Hiçbiri yok galiba. Dilek Şeryurt özel abonem diyor ki artık yorum okumuyorum sinir ediyorlar. Hayır okuyabilirsin. Şey yapma sinir olma. Antilerin yorumlarına cevabınızı verebilirsiniz. Hiç sinir olma. Peki arkadaşlar Afra Saraçoğlu ile ilgili haberimizi biraz sonra okuyacağım. Afra Saraçoğlu ile ilgili biraz sonra o konuyu okuyacağım.
Ondan evvel Meryem Uzerli ile Halit Ergenç 15 yıl sonra yeniden kamera karşısında birlikte rol yapacaklar. Meryem Uzerli ile Halit Ergenç Muhteşem Yüzyıl'da biliyorsunuz Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandırıyordu Halit Ergenç. Meryem Uzerli de Hürrem Sultan'ı canlandırıyordu ve onların birlikteliği, onların oyunculuğu bütün dünyayı sarıp sarmalamıştı ve Muhteşem Yüzyıl dizisi yurt dışına o güne kadar en çok gönderilen, satılan, ihraç edilen Türk dizisi olmuştu. 100'den fazla ülkede hatta 150 civarında ülkeye satılmıştı. Ve o günden sonra bir daha aynı projede, bir projede birlikte yer almamışlardı. Meryem Uzerli ile Halit Ergenç. Şimdi bir sinema filmi için kameraların karşısına geçiyorlar arkadaşlar. İmroz'da Bahar sinema filminin ismi. İmroz Gökçeada, Çanakkale Boğazı'nın hemen çıkışında meşhur Gökçeada, Türkiye'nin en büyük adası. 290 kilometre kare. Eski adı İmroz. 70'li yıllarda Gökçeada olarak değişti. Burası Rum köylerinin bulunduğu son derece doğal güzellikleri olan bir ada. Kuzey Ege'de bakir koyları olan su sporlarının yapıldığı bir ada. Adada karşılaşan iki farklı insan, bir kadın bir erkek. Birisini Meryem Uzerli canlandırıyor, erkeği Halit Ergenç canlandırıyor. İki farklı hayatın, ikinci bir baharın ihtimalinde buluşma öyküsü. Karşılaşıyorlar. İki farklı insan, iki farklı hayat karşılaşıyor. Bu güzel, ıssız adada ve İmroz'un baharında aşk yeniden mümkün mü? Bu sinema filminde bu anlatılacak arkadaşlar. Çekimler çok yakında başlayacak ve bir dijitale satılacak. Bir dijital kanalla anlaşılacak. Meryem Uzerli ile Halit Ergenç keşke bir dizide oynasalar değil mi? Bir sinema filmi bu. Keşke bir dizide oynasalar. Tadından yenmez. İzlenir mi? Başarılı olurlar mı? Ne diyorsunuz? Sizin fikriniz önemli. Nova X diyor ki bu canlı yayın çok güzel. Nova X 2000. Güzel olan sensin arkadaşım. Hoş geldin yayınıma. Abone olmanı rica ederim ve abone değilsen beğenmeni rica ederim yayınımı. Meleheteyveliyeva aynen Dilek diyor. Ee, Onur Akay biraz evvel söyledim arkadaşlar. Bugün bir mazereti var katılamıyor. Dilek selam Çiğdemcim haklısın. Antiler hayatın her alanında hep var boş ver deyip geçeceksin. Evet. Nova X selam veriyor. Yine aynı enerjiyi yakalayabilirler mi bilmiyorum diyor Sıla Deveci. Meryem Uzerli ile Halit Ergenç ikisi de çok iyi oyuncu. Tabii enerji çok önemli, ekip çok önemli, senaryo çok önemli. İmroz'da bahar, Gökçeada'da tam bahar başlıyor. Şimdi bahar artık çiçekler açtı ve Ege'de en güzel zaman başlıyor arkadaşlar Ege bölgesinde. Hava orada daha ılıman. Güzel Türkiye'mizin her bölgesine göre daha ılıman, çiçekler, doğa daha canlı, deniz ve mis gibi yumuşacık hava, güneş bir başka batar Ege'de biliyorsunuz. Ve orada iki güzel insan Halit Ergenç ile Meryem Uzerli'nin canlandıracağı eğer senaryo çok iyi olursa tadından yenmez. İzlemeye doyamayız bu aşk filmini. İnşallah her şey güzel olur. Dilekçiğim 8-10 kişiler onlar diyor. Antilerden bahsediyor Çiğdem. Moralinizi bozmayın çocuklar. İzleyici yeni yüzler görmek istiyor diyor Osman Ulusan. Osman çok katılıyorum sana ama yapımcılar risk alamıyorlar. Risk alamıyorlar yapımcılar. Yeni yüzleri de işte birdenbire alamıyorlar dizilere, filmlere. Garanti tutulmuş, beğenilmiş oyuncularla yola çıkmayı tercih ediyorlar. Muğla'yı özlettiniz Bilal Bey diyor Sıla Deveci. Ben de çok özlüyorum Sıla Deveci. Muğla'yı, Bodrum'u çok özlüyorum. Bütün haberleri sizden alıyoruz diyor Nimet Çalık. Teşekkür ederim. Hayatta risk almadan olmaz diyor Dilek Şenyurt. Evet demin Osman'la konuştuğumuz konuyla ilgili yorumunu söylüyor. Afra ve Mert'i görmek istiyoruz diyor Metin Aksu. İnşallah. Emre Altu.
Emre Altuğ'u beğeniyor musunuz arkadaşlar? Ya ben Emre Altuğ'u insan olarak da beğeniyorum. Emre Altuğ kaliteli bir insan, iyi bir insan Emre Altuğ ve çok başarılı bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu değil mi? Yalı Çapkın'da ne kadar çok sevdik Orhan Bey olarak. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı karakterin Ferit'in babası olarak ne kadar çok sevdik. Emre Altuğ İbrahim Selim'le bu gece programına konuk oldu ve orada ilginç açıklamalar yaptı. Bir iki açıklamasını aldım buraya sizlerle konuşmak için arkadaşlar. Bu katıldığı programda e, bir zaman işletmeciliğe çok merak sardığını, çok arzu ettiğini, bir bar, restoran açmayı, işletmeciliğe çok merak sardığını, kazancını bu işe harcadığını, ancak parasını batırdığını söyledi. Herkes bildiği işi, anladığı işi yapabilmeli dedi. İşletmeciliği yapamadım. Diğer işlerinden kazandığım paranın hepsini açtığım mekana gömdüm. Liseden beri bir mekan açmak hayalimdi ama yapamadım. Bilmediğim işe girmemem lazımdı dedi. Siz olun dostlar, lütfen bilmediğiniz işe girmeyin. Hakikaten öyle. Şimdi demin Osman arkadaşımız dedi ki risk almadan olmuyor dedi ama riski de yani yine de %45 falan garanti görmek lazım. Yani öyle çok büyük risk almamak lazım. Hele bir işi bilmiyorsan o işe girmeyeceksin. Ortak falan tamam da yani ortaklardan da zarar gelebiliyor bazen biliyorsunuz öyle değil mi? Yani ve batmış. Emre Altuğ bir zamanlar çok kötü bir dönem yaşamıştı hatırlarsınız. Yani onu sevenler, takip edenler hatırlar. Ekonomik olarak çok zor durumda kalmıştı. İşte o boşanma sürecine denk geliyordu. Bayağı bir para kaybetmişti. Evde stres, kavga. Eşinden para istiyordu. Eşi bayağı bir destek olmuştu. Sonra olmamaya başlamıştı. Kadın da haklı. Verdi gidiyor para. Verdi batıyor. Batan parayla birlikte o da batıyor. Verdiği de batıyor. Kadın da ver ver nereye kadar? Kavga, dövüş filan boşanmışlardı. Boşanmalarında bu ekonomik krizin, Emre Altuğ'un bu batmasının buralarda söylememiş röportajda ama ben biliyorum o günleri yaşadığım için, bir gazeteci olarak yaşadığım için biliyorum. Önemli rolü vardı. Bir de Emre Altun şu röportajda şu sözü önemli. Ondan önce bir mesajlarınıza bakayım. Sevdiğim Sensin'deki kız oyuncu da çok iyi. Evet çok iyi. Çok iyi. O köylü kızını oynayan. Sıla Deveci ben bilmiyordum bunu diyor. Evet Bilal Bey, Mert askerde yemin törenine gitmişti. Gerçek babası gibi değil mi? Evet, Emre Altuğ değil mi? Orhan Bey'di dizide. Mert'i çok seviyor. Mert de onu çok seviyor. Hala görüşüyorlar, hep görüşüyorlar. Yani dizi biter, oyuncular birbirleriyle önemli bir kısmı bir daha görüşmez biliyor musunuz? Mesela setten sonra akşamları birlikte yemeğe giderler, içmeye giderler filan gece. Sabaha kadar bir yerde otururlar, içerler, eğlenirler filan. Ama dizi yayından bittikten sonra, kalktıktan sonra, dizi süreci tamamlandıktan sonra o haftada 2-3 akşam birlikte yiyip içen o oyuncular birbirlerini bir daha arayıp sormazlar. Genelde böyle olur. Aralarında böyle tek tük dostluklar kuran, gerçek arkadaşlık kuranlar olabiliyor. İşte Mert Ramazan Demir ile Emre Altuğ'unki öyle. Geçtiğimiz günlerde konserine de gitti biliyorsunuz. Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Efendi düzgün bir insan Emre Altuğ diyor Sıla Deveci. Murat iyidir diyor. Emre çok tatlı diyor Nur Hayat. Peki 3 tane moderatörüm var ama üçü de yok burada arkadaşlar bugün. Ne oldu moderatörlerime? Peki özel üyelerimden kimler var? Özel üyelerim, özel abonelerimden kimler var? Dilek Şenyurt Frankfurt'tan, Almanya'dan burada kendisi. Çok teşekkür ediyorum. Süreyya Diker özel abonem görmedim. Yok değil mi? Dilek Şenyurt burada selam veriyor. Süreyya Diker'i görmedim. Caner Tuzcu hem özel abonem hem moderatörüm görmedim. Ona da ama selam olsun. Sonradan izleyince dinler, görür. Nelly Manzano Arjantin'den. Nelly de günlerdir gelmiyorsun. Neredesin? Bir şey mi oldu?
Nelide Manzano hasta mısın? Hep gelirdin merhaba derdin Nelide. Hola derdin. Bir C derdin giderdin. Delfina Di Masio Şili'den, Güney Amerika'nın güzel ülkesi, ince uzun coğrafyası. Şili'den Delfina Di Masio özel abonem aylardır sağ olsun eksik olmasın ama Delfina da yok. Yayında yok, Delfina da yok yayında. Moderatör arkadaşlar yok bugün. Peki, dilerseniz sizler de özel abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken şey başlığın altındaki açıklama bölümünde yazıları okumak. Dilerseniz katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip ederek özel abone olabiliyorsunuz ve diğer faaliyetleri de kullanabiliyorsunuz eğer isterseniz. Servin işi sağlam beni moderatör yapar mısın diyor. Yaparım Servin. Yaparım Servin bir saniye. Servin moderatörsün. Bugün 3 moderatörüm de gelmedi. 3 moderatörüm de gelmedi ve Servin işi sağlam. Sen moderatörsün. Yıllardır beni izliyorsun. Yıllardır beni takip ediyorsun. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz Servin. Hayırlı olsun. Biraz sonra mavi olur ismin. Moderatör olarak bildirildin Servin. İşi sağlam. Evet Servin moderatör oldu. Hayırlı olsun deyin arkadaşlar. Saygısızlar çoğaldı diyor Servin. Servin gerekeni yaparsın sen. Biliyorsun. Servin işi sağlam. Peki arkadaşlar beğen yaparsanız çok memnun olurum. Beğen yaparak katkıda bulunursanız abone olmadan izleyen dostlar da abone olsun lütfen. Sizlerin bizi destekleyen arkadaşların çoğalması bu yayınların daha canlı, daha diri, daha güzel olmasına katkıda bulunursunuz, vesile olursunuz, bizleri motive edersiniz dedikten sonra Afra Saraçoğlu ile ilgili biraz sonra konuşacağız. Emre Altuğ'a benim de sevgim çok fazla, saygım çok fazla. Emre Altuğ'u da ben aşağı yukarı 27-28 senedir bir gazeteci sanatçı ilişkisi içinde tanıyorum, tanışıyoruz. Benim yıllar önce Kanal Türk televizyonu vardı. Orada yaptığım bir program vardı. Laf Aramızda diye. Ünlüleri konuk alıyordum. Yaklaşık 100 ünlüyü konuk almıştım. Her hafta bir ünlüyü konuk alıyordum ve onun hayatını konuşuyorduk 45 dakika boyunca. O ünlünün hayatını soru cevap ilginç sorularla açıyordum, anlattırıyordum. Emre Altuğ'u da o programda konuk olarak almıştım. Çok oldu, çok oldu. Yani 15 sene falan oldu. Emre Altuğ da çok renkliydi, çok keyifli bir program yapmıştık kendisiyle. Buradan selam olsun. Elektron ismim Yusuf diyor. Peki. Bu arada bazen beni tanımayan arkadaşlar olur ya tanımayabilir. Herkes tanımak zorunda değil. Soruyorlar ya Bilal abi kimsin? Yazıyorlar diye DM'den de soruyorlar. Google yaptığınız zaman zaten Google'da sorduğunuz her sorunun cevabını bulabilirsiniz. Ben 49 yıllık bir gazeteciyim. Televizyoncu olarak da Türkiye'de özel televizyonlar kurulmasından itibaren yaklaşık işte 34-35 senedir de televizyonculuk yapıyorum aynı zamanda. Gazeteci, televizyoncu olarak çalışıyorum ve çok uzun yıllardır da magazin gazetecisi olarak çeşitli dergiler, gazeteler yönettim. Röportajlar sayısız binlerce günlük yazılar yazdım. Hala yazıyorum. bilalozcan.com web sitem var. Orada günlük yazılar yazıyorum. Okuyabilirsiniz. Mehmet Ali Erbil boşandı. Geçtiğimiz günlerde gazeteci arkadaşlara rastlıyor Mehmet Ali Erbil. Ona mikrofon uzatıyorlar. Boşanmasıyla ilgili sorular soruyorlar. Ayrılıklar ölümden sonraki en büyük travmaymış diyor Mehmet Ali Erbil. 3 yılı aşkın bir süre birlikte olduk ve yapamadık, ayrıldık diyor.
Travmatik durumu atlatabildiniz mi diye soruyorlar Mehmet Ali Erbil'e. 3 hafta oldu, hiç konuşmadık. Bir tek oğlumu, köpeğimizi özledim diyor. Köpeğini oğlum diyor. O kadar çok seviyormuş. Köpek demek ki eşiyle beraber Gülseren'le birlikte gitti. Gülseren Hanım'la birlikte gitti. Serdar Ortaç'la ilgili bir şey söylüyor. Serdar Ortaç onun nikahında şahitti biliyorsunuz. 7 ay evvel gerçekleşti bu nikah Gülseren Hanım'la. Orada şahitti ama gelmedi, nikah şahidi nikaha gelmedi. Düşünebiliyor musunuz? Uyuyakalmış. Serdar Ortaç'la ilgili şöyle dedi. Küsmüştüm diyor ben Serdar'a diyor nikahıma gelmediği için diyor. Ee, Uyuyakaldığı için nikaha gelmemişti ya diyor. Sonra bana mesaj attı diyor. Ya uyuyakaldım, gelemedim filan. O yüzden gelemedim. Bir dahakine inşallah demiş Serdar Ortaç mesajda. Bir dahakine inşallah gelirim demiş. Diyor ki Mehmet Ali Erbil boşanacağım içine doğmuş demek ki diyor. Ya bunlar çok yaramazlar ya. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç. Hayatı dalgaya alan insanlar ya. Aynı evde yaşamaya devam ediyorlarmış diyor İdil Fatoş. İdil Fatoş yok öyle bir şey ya. 3 haftadır ayrıyız göremiyoruz bitti artık diyor. Ama senin haber kaynağın sağlamsa özelden yaz bana, DM'den yaz bana. Takip edeyim bakayım o konuya eğer öyle bir şey varsa. Esme, Onur yayına gelmedi. Kötü bir şey yok Onur Akay. Beni aradı. Ya İzmir'de kalmış. Aslında Akçay'a dönecekti evine ve yayın yapacaktık bu akşam ama akrabaları gelmiş İzmir Çeşme'ye. Yakın akrabaları, kuzenleri filan. Ve annesi ben de geliyorum. Onları çok özledim Çeşme'ye demiş. Onur'a sen de Çeşme'ye geç demiş. Orada buluşalım demiş. Şu anda restoranda yemek yiyorlar. Buluştular ailece Çeşme'de. Aradı beni sağ olsun Onur Akay. Bilal abi böyle 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 dedi. Tabii ki dedim Onur yani aile buluşması oluyor madem program değişti. Başka zaman yaparız. Başka zaman yaparız. Yayında söyledi diyor magazin gazetecisi diyor İdil Fatoş. Peki Mehmet Ali Erbil de öbür türlüsünü söylüyor. Bakalım hangisi gerçek onu öğreniriz İdil Fatoş. Peki arkadaşlar. Şimdi Serenay Sarıkaya giydi. Sibel Can cesaret edemedi, giyemedi. Onu da konuşacağız. Hasan Cankaya'yı seviyor musunuz? Hasan Cankaya nişanlanıyor arkadaşlar. Hasan Cankaya'yı beğenen kızlar var mıydı? Hasan Cankaya'yı kaptılar. 29 Mart'ta Ortaköy'de Hasan Cankaya aslında çapkın bir erkektir. Yani bunu ben söylemiyorum sadece. Çevresi de öyle biliyor Hasan Cankaya. Komik. Komik bir insan. Konuşanlar programıyla çok başarılı oldu. Çok güzel paralar kazandı. Şöhrete kavuştu. Ve yaşadığı ilişkilerden de bazen de kendisi de bahsediyor. Ağzından kaçırıyor zaten. Ama mümkün olduğu kadar da gizli tutmaya çalışıyordu. Mesela bu nişanlandığı en son sevgilisi olan bu kızı hiç kimse bilmiyordu. Duygu Karabaş. Duygu Karabaş, ressam kız, portre ressamı. Komik portreler çiziyor. İnsanların portrelerini komik karikatürize ederek çiziyor. Ama güzel resimler, sergi falan açıyor. E, Ve bu kıza aşık oldu, evleniyorlar. 29 Mart'ta Ortaköy'de nişan yapıyorlar. Yazında evlilik planlıyorlar arkadaşlar. Evlenecekler. Hasan Cankaya. Hasan Cankaya'nın evleneceğine ben bana söyleselerdi evleniyor falan evlenecek diye ya evlenmez ya derdim yani evlenmez. Bende öyle bir izlenim bırakmadı yani öyle bir yuva kuracak bir erkek gibi değil de daldan dala gezen bir adam gibi bir izlenim bıraktı. Yani Hasan Cankaya. Ama ne diyelim öyle istiyorsa kız da evlenmeye razı. Mutlu olsunlar, yuva kursunlar, mutlu olsunlar. Peki Afram'dan güzel haber diyor. Elif Nur diyor ki darısı Afram'a. Siniye sizin mahallenizdeydik. Oruçlarınız ve dualarınız kabul olsun.
Oruçlarınız ve dualarınız kabul olsun. Meksika'dan selamlar. Lorena. Lorena. Hi Lorena. Hola Lorena. Hola Lorena. Hola. Meksika. Viva Meksika. Dishoda. Özbekistan'dan selam. Dishoda Özbekistan'dan. Dilya diyor ki ben konuşanları izliyorum. Çok seviyorum diyor. Semra Garadaş. Evet diyor. Afra'dan haber var. Konuşacağız arkadaşlar. Konuşacağız. Kenan İmirzalıoğlu'yla Nagi'yi gördünüz mü arkadaşlar? Paylaştım Bilal Özcan Official'da. Kenan İmirzalıoğlu'yla Nagi'yi gördünüz mü dostlar? Nagi Afra Saraçoğlu'nun hafafı biliyorsunuz. Kenan İmirzalıoğlu'nun kucağına vermiş Afra. Sette. Bir de yönetmenle de var. Yönetmenle de var Nagi. Nagiş. Nagiş çok tatlı. Cem Karcı yönetmenin de kucağında Nagiş. Gördünüz mü? Nagiş'le tanıştırmış Kenan İmirzalıoğlu'nu. Gördük diyor. Ben gördüm. Kenan mı İmirzalıoğlu iyi anlaşıyorlar demek ki. Ya Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun iyi anlaşmaması için bir sebep yok ki. Yani ikisi de işlerini iyi yapıyorlar. Sonuç olarak senaryoda yazılanı oynuyorlar. İşlerini çok iyi yapıyorlar. Çok deneyimli bir ekip. İkisi de deneyimli oyuncu. Ve aralarında bir saygı bağlantısı da var. Birbirlerini de sayıyorlar. Afra Saraçoğlu'yla Kenan İmirzalıoğlu bunu zaten birbirlerine de hissettiriyorlar. Çevrelerine de hissettiriyorlar ve birbirlerini partner olarak, başrol oyuncusu olarak da destekliyorlar. Bunu da görüyoruz, anlıyoruz, hissediyoruz. Reytingler de iyi geliyor. Reytingler de iyi geliyor. Bir iniş yaşadılar. Ama Türkiye ortalamalarına göre reytingleri iyi. Yani uzak şehir kadar 15'lere çıkmıyor. 10 civarına çıkıyor en fazla. Ama iyi reytingleri dizinin ikinci senesini göreceğini gösteriyor. İkinci senede, ikinci sezonda olacağını gösteriyor. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun reytingleri. Nagiş herkesin göz bebeği diyor Nuray. Afra bir içim su diyor Nurten. Osman Nagi annesi gibi ünlü oldu. Evet. Evet, Nurten güzel bir konuya parmak bastı. Maç olmasaydı iyi olurdu, daha iyi olurdu diyor reyting. Evet arkadaşlar doğru söylüyor Nurten. Maç olmasaydı reyting daha iyi olurdu diyor. Servin bu hafta da düşmüş diyorsun. Çok az, iki kategoride çok az düşmüş. Ama maç vardı, çok önemli bir maç vardı. Biliyorsun Galatasaray-Liverpool maçı vardı TRT'de. Yani ona rağmen yine de az düşmüş. Yani 2,5-3 puan da düşebilirdi. Çünkü karşısındaki maç çok önemli bir maçtı. Yine de sağlam, dizi sağlam arkadaşlar. Şey olarak, yani reyting olarak sağlam bir zemine oturdu. Bundan daha aşağı düşerse, senaryoda bir delilik yaparsa ancak yapımcı daha evvel Yalı Çapkını'nda öyle bir çılgınlıklar yapıyordu yapımcı. Bir çılgınlıklar falan yaparsa, senaryoyu çok eğer bükerse ancak o zaman reytingde çok düşüş olur. Yoksa düşüş olacağını zannetmiyorum. Afra Saraçoğlu çok iyi bir oyuncu. Kenan İmirzalıoğlu çok iyi bir oyuncu. Kemik bir kitlesi var ikisinin de. Dolayısıyla işlerini iyi yapıyorlar. Reytingleri de iyi. Peki arkadaşlar. Şimdi Sibel Can'la Serenay Sarıkaya'yı gördünüz mü ya? Şimdi şunu biliyorsunuz. Bakın göstereceğim size. Sibel Can Paris Moda Haftası, yok Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası'na gitmişti ya geçen 2-3 gün önceye kadar oradaydı. Bu bluz önden büyük fiyonklu ve kocaman güneş gözlüğü aynı markanın altında siyah deriden kalem bir etek. Serenay Sarıkaya çok havalı duruyordu. Bluzun önüne bakın. Önünde açık kullanıyor, açık giyiyor.
Serenay Sarıkaya. Yani hesap vereceği sevgilisi var. Mert Demir var ama Mert Demir de rahat bir insan. Sevgilisi bluzun önünü açmış, dert edecek bir erkek değil. Ayrıca Serenay Sarıkaya burada bir model gibi. Yani dolayısıyla bir şey giyiyor ve karşında çok önemli bir para alıyor. İşini yapıyor yani. Bakın Sibel Yves Saint Laurent markasının bu. Yves Saint Laurent markası dünyaca ünlü marka yeni bir model çıkarır da Sibel Can ondan geri kalır mı? O da Paris'teyken hem de Paris'teyken ve almış gördüğünüz gibi Yves Saint Laurent'in çıkardığı bu yeni bluzu almış. Sadece bluzu değil kombin olarak satın almış. Gözlüğü ve kalem eteğiyle birlikte giymiş. Ama bluzun fiyonguna bakın Sibel Can'da. Yakasından aşağı doğru, yakasından bağlamış aşağı doğru. Modeli öyle. Sibel Can'da model yakayı kapatıyor. Yani dekolte yok. Dekolteyi önlüyor Sibel Can. Şeyde Serenay Sarıkaya'da ise fiyonk aşağıdaydı, göbek kısmındaydı. Dolayısıyla burası olduğu gibi açıktı. Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül istemez öyle şey. İstemez, dekolte falan istemez, izin vermez. Sibel Can da ona olan saygısından kapalı modelini, göğüs kısmı kapalı modelini satın almış ve giymiş. Aynı bluz, aynı marka Serenay açtı, Sibel Can açamadı diye ben bunu böyle paylaştım arkadaşlar. Bakın Serenay aşağıda, göğsü açık, Sibel Can yukarıda, fiyonk göğsü kapamış. Bu konuda bir de yazı yazdım. Yayından sonra yükleyeceğim bilalozcan.com'da. Kendim Paris'teki bir hatıramı da anlattığım bir yazı. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Paris Moda Fuarı'na çok gittim ben. Yıllarca gittim. Bir gazeteci, bir televizyoncu olarak. Oradan bir anımı da yazdım. Paris'ten. O yazıda Cannes'dan da anı var. Güney Fransa'dan da anılarım var. Onları da o yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Bugün akşam 21 gibi yükleyebilirim ancak pardon 22 gibi yükleyebilirim. Evet. Serenay Sarıkaya'yı da konuştuk. Mesajlarınıza bir bakayım. Sibel'e de çok yakışmış diyor Melahat. Sena burada. Nurhayat ikisi de güzel diyor. Nurten diyor ki Sibelcan babaanne oldu açmasın diyor Nurten. Babaanne oldu o diyor açmasın diyor. Niye açıyor ki diyor babaanne oldu diyor. O açmak isteyebilir ama sevgilisinden çekinir. Emir Sarıgül'den çekinir. Emir Sarıgül'le de evlendiler, evlenecekler, evleniyorlar dendi ama bir şey duymadık. Yani evlenseler göğüslerini gere gere biz karı koca olduk diye açıklarlardı. İmam nikahları illa vardır. İlla ki vardır Sibel Can'ın Emir Sarıgül'le. Ama resmi nikah duymadık değil mi arkadaşlar? Peki dostlar, sizleri seviyoruz. İpek Canbulat, Bilal abim diyor. İpek Canbulat burada. Ünlü astrolog, astrolojinin prensesi İpek Canbulat bizi ziyaret ediyor. Mizgin Ada, merhaba. Servin işi sağlam. Onur Akay, Afra Saraçoğlu'nun o kahkahasının sırrını açıkladı arkadaşlar. Şimdi size Onur Akay'la bugün telefon konuşmamızda Bilal abi dedi yeni bir yazı yazıyorum dedi. Biraz sonra yükleyecek arkadaşlar dedi. O yazıda dedi bazı ayrıntılar verdim dedi. Afra Saraçoğlu'nun havalimanındaki o röportajına dair dedi. Bilgin olsun dedi. Ben de o yazıyı okudum, hoşuma gitti. Şimdi sizlere burada okumak istiyorum. Eline sağlık Onur Akay. Muazzam dersen ya hala seviyorsundur ya da çok mutlusundur. Daha fazla evet. Şimdi Paris rüzgarıyla döndü Afra Saraçoğlu İstanbul Havalimanı'nda
objektiflere gülümsedi. Ama o gülümsemenin ardında magazin muhabirlerinin fark edemediği ama bizim yakından bildiğimiz bir hikaye var. Afram hikayesi var, diyor Onur Akay. Gazeteciler sordu. Mert Ramazan Demir ile arkadaşlığınız devam ediyor mu? Afra'nın cevabı önce bence sormayın oldu. Sonra kahkahalar ve hızla uzaklaşan bir Afra. Peki neydi bu kahkahanın anlamı? Muhabirler arkadaşlık dedi. Afra kahkaha attı. Çünkü ortada arkadaşlık falan yok. Afra ile Mert kimsenin ayrıldılar dediğine bakmasın. Büyük bir aşkla devam ediyor. Muhabirler arkadaşlık dedi. Afra kahkaha attı. Çünkü ortada arkadaşlık falan yok. Afra ile Mert kimsenin ayrıldılar dediğine bakmayın demek istemiş burada. Büyük bir aşkla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bu köşede yazdığım gibi Mert'in Afra'yı abi setinde ziyareti, Afra'nın Mert'e kondurduğu o öpücük ve sakın beni öptüğün gibi kimseyi öpme uyarısı, bunlar arkadaşlık lafını çoktan aşmış bir ilişkinin işaretleri. Havalimanındaki o sohbette gözden kaçan bir detay daha var. Muhabirlerden biri Afra'ya özel hayatınız nasıl gidiyor diye sorduğunda Afra'nın cevabı tek kelimeydi. Muazzam. Evet, yanlış duymadınız, muazzam. Şimdi bir düşünün. Muazzam dersen ya hala seviyorsundur ya da çok mutlusundur. Afra'nın durumunda ikisi de geçerli. Çünkü Afra ile Mert'in aşkı tüm dedikodulara, tüm ayrıldı haberlerine rağmen dimdik ayakta. Bence sormayın aslında ne demek? Afra'nın bence sormayın çıkışı sanıldığı gibi konuşmak istemiyorum değil, tam tersi ne soracağınızı biliyorum. Cevabını da biliyorsunuz ama ben yine de söylemeyeceğim anlamında bir tatlı kaçamak. Ardından gelen kahkaha ise içten içe keşke her şeyi anlatsam ama işte kariyerler, setler göz önünde olmak der gibi. Mert şimdi Delikanlı dizisinin setinde, Afra Abi setinde. İkisi de yoğun tempoda. İkisi de zirvede, görüşmeleri randevulu. Saatleri kısıtlı. Ama aşk zamanın kalanında da olsa yaşanıyor işte. Setler ayrı ve yoğun olunca ayrı kalmak ilişkiyi daha da güçlendirdi. Daha önce Mert'in Afra'nın setine gitmesi, Afra'nın da Mert'e o öpücüklü uyarıyı yapması, bunlar hep o aşkın tezahürleri. Ve gelelim o kahkahanın sırrına. Afra'nın Mert'le arkadaş mısınız sorusuna attığı kahkahanın sırrı şu. İnsan sevdiğiyle arkadaş olmaz, sevgili olur. Afra da o soruya kahkaha atarak aslında arkadaşlık mı? Biz o işi çoktan geçtik. Hala sevgiliyiz dedi. Ama bunu kelimelerle değil, o bildiğimiz içten kahkahasıyla söyledi. Muhabirlerin arkadaşlık sorusuna Afra'nın verdiği cevap aslında ilişkilerinin özetiydi. Kelimeler değil, duygular konuşuyor. O kahkaha söylenmemiş bir itiraf, gizli bir mutluluk, gözlerden uzak yaşanan büyük bir aşkın yankısıydı. Afra muazzam dedi. Ya özel hayatı için işte o muazzamlığın adı Mert Ramazan Demir. O muazzamlığın adı Mert Ramazan Demir. Böyle bitirdi yazıyı. Böyle bitirdi yazıyı Onur Akay, sevgili Onur Akay. Evet. İkisi de çok seviyor. Mustafa Ağdağ diyor Sıla Deveci. Evet, ikisi de çok seviyor. Mustafa Ağdağ bizden çok şey bilmiyor. Mustafa Ağdağ da bize soruyor arkadaşlar. Bize soruyor, bana soruyor, Onur Akay'a soruyor. Dostlar, siz ne düşünüyorsunuz? Özlem diyor ki muazzam kimse yok diyor, alay ediyor diyor. Özlem senin fikrin öyle. Muazzam demekle sen kimse yok demek istediğini söylüyorsun. Ama yani bu senin doğru söylediğin, haklı olduğun anlamına da gelmez. Sıla Deveci
İyi ki siz varsınız. Vallahi sevindiriyorsunuz bizi diyor. Teşekkür ederim. Evet, dostlar. Yani Afra ile Mert'in ilişkisi devam ediyor. Devam etmese zaten niye yok yahu öyle bir şey yok. İlişki yok arkadaşlar. Bakın 2 kelime, 3 kelimeyle konuyu kapatabilirler ve bir daha konuşulmaz. 2 kelime, 3 kelime. İlişki yok arkadaşlar. Bu kadar. Bunu niye söylemiyor? İkisi de söylemiyor bunu. Aksine insanları e, umuda sürükleyecek şeyler söylüyorlar. İnsanlara ilişkinin devam ettiğine dair olumlu sinyaller veriyorlar sürekli olarak. Ama ilişkimiz devam ediyor da diyemiyorlar çünkü önlerinde yaptıkları sözleşme var, imzaladıkları sözleşme var, yapımcı var, dizide ekmek yiyen 150 kişi var. Anlatabiliyor muyum? Dizinin reytinglerinin olumsuz etkilenmesinden çekiniyorlar. İnsanlar diziyi bırakır, dışarıdaki Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu gerçeğini bu sefer araştırmaya, izlemeye, konuşmaya başlar. Dizide insanlar oynadığı karaktere, Çağla karakterine değil, Afra Saraçoğlu olarak bakarlar, izlerler. Bu sefer izlemek istemez insanlar. Anlatabiliyor muyum? İpek onları korumaya aldığını söyledi zaten. Evet, söyledi. Söyledi zaten İpek korumaya aldığını. Dostlarım çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için, yayınımı izlediğiniz için sizleri çok seviyorum. Ee, iyi ki varsınız. Yarın Arzu Hanım'la değil mi? Yarın Perşembe Arzu Altıntaş'la yayındayız arkadaşlar. Arzu Altıntaş da sizleri çok seviyor. Sizler de onu çok sevdiniz. Kendisi son derece tecrübeli bir televizyoncu ve çok güzel ifade ediyor konuları. Yorumları çok güzel, çok doğru, çok sağlam. Arzu Altıntaş'la yarın birlikteyiz ve huzurlarınızda olacağız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Lütfen beğen yapın ve abone değilseniz abone olun olur mu kanalıma? Keşke paylaşsanız, dostlarınıza da tavsiye etseniz, videoları paylaşsanız keşke. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.